Uhud dağı kadar borcun olsa da bu duaya devam edersen Allahu Teala sana o borcu ödemen konusunda yardım eder. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Bir mükatep yanına geliyor. Kitabet borcunu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et ey Ali diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. Onu okuduğun takdirde Sıyır Dağı kadar borcun da olsa Allah onu sana bedel öder. Geçmeyen bir hastalığın sana dua ettirmeye devam ediyorsa duayı ediyorum kabul olmuyor. Bunu diyebilir miyim? Tekrar söyleyeyim, hayır. Amaç senin dua edebilmen olduğundan dolayı geçmeyen bir hastalığın sana dua ettirmeye devam ediyorsa duam kabul olmadı diyemezsin. Kulunç hastası var mı içinizde? Kulunç hastası var mı? Hiç mi yok kulunç hastası? Herkes mi 15 yaşında? Arkada var bir tane. Başka var mı kulunç hastası? Şöyle torununu üstüne çıkarıp çiğneten yok mu? Var değil mi sizde de? Kulunç hastaları iyi bilir. Geçmiyor. 10 yıl geçmiyor, 20 yıl geçmiyor, 30 yıl geçmiyor. Peki kulunç hastası olup dua ettiniz değil mi? Yani bu meclise gelenler duanın kıymetini tabii ki de çok bilen insanlar, hamdolsun. Yani kulunç hastası olan dua eder yıllarca böyle. Ya Rab ya benim kuluncum var. Kuluncum geçmiyor. Şimdi mesela o 10 yıl kulunç için dua etti ve kulunç hastalığı geçmedi. O zaman duası kabul olmadı mı diyeceğiz? Öyle diyemiyoruz. Ya çok enteresan bir olay okuyacağım size. Said Nursi Hazretleri'nin kuluncu varmış. 30-40 yıl boyunca dua ediyor kuluncu için. 30 yıl 40 yıl kulunç için dua ediyor ve kulunç hastalığı geçmiyor. Allah aşkına yoruma bakar mısınız? Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Kaç yıl dua ediyor? 30-40. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Allah Allah. O kulunç hastalığı gelmese sizce 30-40 yıl dua eder miydi? Etmezdi. Cümleye bakar mısınız? Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Yani ben bir tane dua ettim, tamam mı artık? Hayır öyle değil. 2 dua ettim yeterli mi? Hayır 3 dua etsem yeter mi? Duayı kesmediğinden Allah Azze ve Celle sana 30 yıl dua ettirmek için kulunç hastalığını misafir gönderebilir. Buradaki asıl amaç hastalığın iyileşmesi değildir. O eşantiyondur. Buradaki asıl amaç senin 30 yıl namaz gibi, oruç gibi duayı edebilmendir. Baştan okumak istiyorum. Çok önemli bir yer burası. Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Yani ahirete bakar. Kendisi de bir nevi ibadettir. Ve hastalıkla aczini anlayıp dergâh-ı ilahiyeye iltica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde, kaç yıl ediyor duayı? 30 yıl ya. 30 sene şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Çünkü amaç şifa değil, amaç duayı edebilmek. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değildir. Belki Cenab-ı Hakim-i Rahim şifa verse fazlından verir. Allah Allah. Dua sadece bir dileğinin gerçekleşmesi için değildir. Bir insan 30 yıl dua etse, dünyada karşılığını alamasa, benim duam kabul olmadı denilebilir mi? Denilemez. Çünkü duadaki asıl amaç senin o duayı edebilmendir. Suyuti'de geçen bir hadisi okuyacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sizden biriniz acele etmediği müddetçe duası kabul olur. Sahabe soruyor, diyor ki ya Resulallah kişinin acele etmesi ne demektir? Kişi duam kabul olmuyor diye duayı keserse acele etmiş olur. Allah Allah. Demek ki duadaki amaç neticesi değildir. O zaman şunu anladık. Yağmur duası yağmur için yapılamaz, tamam.
Duayı dünyevi bir netice için de kullanamam. Tamamdır. Neden böyle? Çünkü duadaki asıl amaç ihlas. İhlas ne demek? Samimiyet, güzel, başka anlamı? Teslimiyet, başka anlamı? İman, başka? Çok güzel, karşılık beklemeden. Yani ihlas şu demek, emredildiği için yapmaya ne denilir? İhlas denilir. Ya şu Ramazan gelsin de biraz kilo verelim. Oldu mu bu? Olmadı değil mi? Sen kilo vermek için Ramazan'ı bekliyorsan hiç zahmet etme. Çünkü onu asıl maksat yaparaktan orucunu iptal etmiş olursun. Demek ki ibadette asıl gaye o ibadeti yapabilmek. Duanın şartı şudur: sadece Allah için yapabilmek. Namazı sadece Allah için yapmak lazım. Benim bir hatıram var bununla ilgili. Bir arkadaş vardı, ya dedi namazı kılıyorum hocam işlerim hiç yolunda gitmiyor. İkinci dükkanı açtım, dükkanı da kapatıyorum dedi. Sen namazda nasıl niyet ediyorsun dedim. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya. Yanlış niyet almışsın dedim. Nasıl niyet alacağım? Niyet ettim dünyevi menfaatlerimin ve beklentilerimin gerçekleşmesine. Hadi git dedi, ya öyle niyet mi olur dedi. Madem namazda öyle niyet olmazsa neden namazdan dünyanın düzelmesini bekliyorsun? Nasıl namazda dünyevi bir karşılık beklenilmez, nasıl oruçta dünyevi bir karşılık beklenilmezse, duada da dünyevi karşılık beklemek o duayı iptal eder. Ama dualarda çok rivayetler var değil mi? Mesela şu duayı yaparsanız 7 kez şu istediğiniz olur. Doğru mu? Var mı bu rivayetler? Var, sayı rivayetler. Şu duayı 70 kez yaparsanız şu beklediğiniz olur. Var mı bu rivayetler? Var, sayı rivayetler. Hatta birkaç tane okuyayım. Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir duayı bize naklediyor. Uhud dağı kadar borcun olsa da bu duaya devam edersen Allahu Teala sana o borcu ödemen konusunda yardım eder. Sayı rivayet. Var mıymış böyle bir rivayet? Varmış. Bakın Ebu Davud'da geçen bir rivayeti anlatayım. Muaz Efendimiz bize naklediyor. Akşamdan abdestli olarak temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin. Gene var bunda. Yani ben dünyevi bir şey için edebilirim gibi gözüküyor değil mi? Başka bir hadis okuyayım. Tirmizi'de geçiyor. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Bir mükatep yanına geliyor. Kitabet borcunu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et ey Ali diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. Onu okuduğun takdirde Sıyır Dağı kadar borcun da olsa Allah onu sana bedel öder. Şimdi rivayetlerde var bu. Bunu yaparsan bunu alırsın, bunu yaparsan bu alırsın. Hiç denediniz mi? Ben denedim, olmadı. Benim denediğimde olmadı. Neden olmadı? Çünkü onların buradaki asıl niyetleri Allah Azze ve Celle'nin rızası, diğer dünyevi olarak verilecek olanları eşantiyon olarak bekleyebilirsin, bir şek verici olarak. Ama bir insan esas niyet olarak dünyevi menfaati alırsa kendi duasını iptal eder. Çoğu insanlar şu meseleyi bilmediklerinden dolayı şüpheye düşmüşler. Bakın bu hadislerde bunu yaparsam bu verilir yazıyor. Ben yaptım verilmedi demişler. 7 kez bunu okursam bu olur diyor. Ben 7 kez okudum. Tabii 7, 70, 700 kesretten kinaye malumunuz. Ben bu kadar okudum ama karşılığı gelmedi diye bu hadislerden şüpheye düşmüşler. Ravilerden şüpheye düşmüşler. En sonda İslam'dan şüpheye düşmüşler. Ben 2 tane Trabzonlunun İstanbul'da karşımda kavga ettiğini gördüm. Biri dedi ki ben Allah'a inanmıyorum dedi. Öbürü dedi ya olur mu dedi öyle. Neden inanmıyorsun? Çünkü rivayetlerde geçiyor istersen bunu veririm diye. Ben istedim Allah da vermedi. Demek ki öyle bir Allah yoktur diyor adam. Nerede buradaki yanlış? Sen dünyevi maksadı amaç yaptığında o duayı iptal etmiş olursun. Ama o duayı Allah rızası için yaparken sana şifa da gelir mi? Evet gelir. Ne olarak gelir? Eşantiyon. Doğru kelime bu. Çok güzel. Bu kelimeyi unutmamamız lazım. Demek ki ben dünyadaki belalardan Allah'a sığınacağım ve o belalara karşılık bir dua edeceğim. Ama bana sağlık ver. Peki ne için vereyim sana sağlığı? Hiçbir amacı yok. İşte sen burada o duayı iptal etmiş oldun. Tekrar etmek istiyorum. Çokları bu meseleyi bilmediklerinden dolayı diyorlar ki ya azizim bu duada geçiyor 7 kez söylersen bu sana karşılık olarak verilecektir. Ben de 7 kez, 70 kez, 700 kez söyledim. Bunun karşılığı da bana verilmedi. Demek ki sizin dininiz doğru değildir diye şüpheye düşüyorlar.